Kapadokya Obake Otel'den herkese selamlar. Otel öneri serimiz devam ediyor ve bu sefer sizi Kapadokya Ortahisar'da yer alan Obake Otel'e getirdim. Tüm gün boyunca otelde olacağım. Otelin merak ettiğiniz tüm alanlarını sizlere anlatacağım. Otelin öne çıkan özelliklerini kısa kısa anlatmak istiyorum. Tesis Kapadokya'nın en merkezi yerlerinden biri olan Ortahisar'da ve Ortahisar'ın simgesi kaleye de birkaç dakika mesafede. Birden fazla oda seçeneği var. Özellikle soğuk bir mevsimine geldiğinizde keyifle tatilinizi yapabileceğiniz ısıtmalı havuzlu ve jacuzzi'li odaları da var. 2022 yılında eski bir konak olan bu tesis sahipleri tarafından restore ediliyor ve Kapadokya turizmine kazandırılıyor. Yine güler yüzlü sempatik sahipleri tarafından da ailece işletiliyor. Açık büfe, oda artı kahvaltı hizmet veriyor diyorum ve yarın sabah kahvaltı ile beraber bu tesisi sizlere anlatmaya başlıyorum. Günaydın. Kahvaltıya getirdim sizi. Şimdi kahvaltı ile ilgili anlatmak istediklerim var. Birincisi şu. Bulunduğum konum şahane. Bu tarafa döndüğümde Ortahisar Kalesi. Hemen karşımda da Erciyes'in o muhteşem görüntüsü var. Ve otelde sıcakların hepsi burada yapılıyor. Yani poğaçalar, börekler hepsi burada hanımefendilerin ellerinden çıkıyor. Ve de tabii ki bu yöreye ait ürünler var. Kurutulmuş incir, kayısı, kurutulmuş elma gibi. Açık büfe sunuluyor size kahvaltı. Dilerseniz benim gibi böyle manzaralı bir yerde teraslı kahvaltı yapabilirsiniz. Dilerseniz yine kapalı alanı var. Orada kahvaltı yapabilirsiniz. Bana afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra otelin şahane odaları var. O odaları sizlere anlatıyor olacağım. Kahvaltıdan sonra şimdi sıra odalarda ve size ilk havuzlu bir oda göstereceğim. Burası eski bir konak, hikayesini anlatmıştım size. Ve şimdi bu konakta mutfak olarak kullanılan alana doğru gidiyoruz. Tabii ki şimdi burası nefis bir oda oldu. Restore edildi. Evet, yatağınız hemen burada. Döndüğümüzde jacuzzi burada. Türk hamamı. Banyonuz da burada ve şimdi hazır olun. Hemen karşıda da havuzunuz var. 1,40 havuzun yüksekliği, 3 metre 3 metre genişliği. Şöyle etrafı da gezdireyim. Şezlonglarınız orada. Şuraya bakın, kayaya deniz kızı figürü oyulmuş. Karşıda da yine bir salıncağınız var. Yani soğuk bir mevsimine geldiğinizde bu havuz ısıtılıyor. Yani geldiğiniz mevsime göre bu havuz keyfi sizlere bekliyor olacak. Şöyle genel olarak odayı tekrar gösteriyorum. Hakikaten çok nitelikli bir oda. Evet, bu nefis odadan bu kadardı. Ve benim diğer bir favorim olan odaya getirdim sizi. Burası da havuzlu. Jacuzzi burada. Yatağınız burada. Yine TV'niz, minibarınız. Banyo burada ve hazır olun. Evet. Havuz da burada. Şezlonglarınız, sehpanız. Bakın. Şunlar kayalara oyulmuş. Buranın simgesi atlar. Yine burada. Güzel bir köşe. Yani sosyal medyanız için burada muazzam fotoğraflar yakalarsınız diye düşünüyorum. Geldiğiniz mevsime göre su sıcaklığı ayarlanabiliyor. Soğuk bir mevsimine gelirseniz sıcak. Yine yaz mevsimine gelirseniz de su soğutulabiliyor. Şöyle genel olarak odayı gösteriyorum. Evet, bu nefis odadan da bu kadardı. Üçüncü ve son odamıza getirdim sizi. Jacuzzi'li oda. Şöyle kapıyı kapatayım ve anlatmaya başlayayım odayı. Burası yaşam alanı. Çay kahve ikramları burada. Hanımefendiler için makyaj masası, aynası. Bakın şöyle kemer kullanılmış. Tavan da çok şık. Evet, konforlu yatağınız burada. Tabii ki jacuzzi keyfi burada sizlere bekliyor. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim odayı. Yine TV'niz burada. Eşyalarınız için dolap. Ve banyo da burada. Pırıl pırıl tertemiz her yer. Evet, unutmayalım. Bornozlar da hemen burada.
Evet, jacuzzi'li odadan ve odalardan bu kadardı. Otelin en keyifli köşelerinden bir tanesi olan terası getirdim sizi. Soğuk bir mevsimde geldiğinizde burada her akşam ateş yanıyor. Şimdi bu otele geldiniz. Kapadokya'da tabii ki gezip görmeniz gereken birçok yer var. Onlardan da bahsedeyim size. Otelin bulunduğu yer Ortahisar. Adından da anlaşılacağı üzere Kapadokya'nın neredeyse tam ortasında diyebilirim burası için. Hemen Ortahisar'dan başlayalım. Bakın hemen karşıda bu bölgenin sembollerinden Ortahisar'ın kalesi var. Yürüyerek birkaç dakika sonra kaleye gidebilirsiniz. Burası görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Şimdi buradan batıya doğru ilerlediğinizde ilk göreceğiniz yer Göreme. Göreme'de çok kıymetli peri bacaları var. Yine Göreme Açık Müzesi var. Oraları görmenizi tavsiye ederim. Biraz daha ilerlerseniz Uçhisar. Uçhisar'dan da muazzam bir tepede yer oluyor orası. Manzara sizleri bekliyor olacak. Yine idmanınız varsa Uçhisar Kalesi'ne çıkmanızı da tavsiye ederim. İleride Ürgüp. Ürgüp buranın en hareketli yerlerinden bir tanesi. Alışveriş yapabilirsiniz. Yine bir şeyler yiyebilirsiniz. Ürgüp'te de vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Bu tarafa doğru, kolumla gösterdiğim yere doğru da ilerlediğinizde Avanos'a gidebilirsiniz. Avanos'ta da özellikle çömlek atölyeleri çok keyifli. Hatta orada çömlek bile yapabilirsiniz diyorum. Ve keyifli bir otel vlogun sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bize destek vermiş olursunuz. Abone de olursanız çok memnun olurum. Kapadokya, Ortahisar ve Obakev Otel'den sevgiler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.